Merhaba, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra masal gecesiyle karşınızdayım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, birazdan yazabileceksiniz. Çünkü şöyle bir durum var. Yayın başlar başlamaz hemen kabul edilmiyor tabii. Dün ülkemizde bir yerel seçim vardı. Ayrıca dün Hristiyan aleminin Paskalya bayramıydı, Easter idi. Bayağı bir yoğunluk vardı yani hafta sonu. O yüzden hafta başı, haftanız böyle güzel geçsin. Bunun adına size bir yayın yapıyorum. O dediğiniz şeyler şunu giy, jartiyer giy, o giyin, onu giyin, bunu giyin. Böyle istekler, bu tür şeyler daha çok üyelik yayınlarına yönelik. Hatta üyelik yayınlarında da imparator üyelere yönelik. Bunu söyleyeyim. Hmm, Bulgarya. Evet, yurt dışındaki üyelerim, takipçilerim de hoş gelmişler. Onlar için saat evet kaç? 8. Sonunda bir savaşçı yayını yapabilirim. Evet, evet. Bugün size Kral Arthur okuyacağım. Evet, biraz daha gelsin insanlar. Daha yeni açtık. Her şey nasıl gidiyor? Haftaya güzel başladınız mı? Ben gayet güzel başladım. Fişek gibi başladık haftaya. Acaba saçımı açsam mı ya? Tokam çarpıyor resmi. Hı? Ne dersiniz? Ayrıca saçımı kestirmeyi düşünüyorum. Tekrar eskisi gibi küt. Eski resimlere bakıyorum. Oradaki halimi çok beğendim. Şimdi böyle ara boy oldu. Biraz saçımı kestirdim. Saçım belimdeydi. Kestirince de şey geldi şimdi mesela. Bir açayım saçımı. Nasıl da şampuan reklamına falan çıkmıyorum yani. Bu hal de güzel. Tamam. Saç açık saçlı ama kestireceğim. Ah, oh, thank you for my whites and white again. Neyse, evet. Tokayı çıkardım. Birazcık kamerayı da geriye atayım bakayım mümkün mü? Olabilecek en gerideymiş. Azıcık bu anları seviyorsunuz biliyorum. Kamerayı düzenlediğim zaman. Az önce bir imparator yayını yapmıştım. Dikkatli olayım. Oradan alışkanlık fazla rahat davranmamam lazım şimdi. Evet. Oh, İtalya'da gerçekten çok hayranım var. Hı hı. Neden böyle? Güzel moral oldu dün çünkü. Oh, o tekrar. Evet. Başlayalım mı? 5 dakika. 5. dakikada başlayacağım okumaya. İmparator üyelik ve diğer tüm üyeliklerim nasıl alınıyor? YouTube'uma giriyorsunuz. Kanal sayfasına, ana sayfaya, orada katıl diye bir seçenek var. İngilizce join yazıyor, hangi dildeyse katıl yazıyor. Ona giriyorsunuz. Orada bir tanıtım videosu var ve seçiyorsunuz savaşçı ya da imparator, birinden birine üye oluyorsunuz. Bunun için kredi kartınızı yüklemeniz gerekiyor. Bu şekilde üye olabiliyorsunuz. Eğer yurt dışındaysanız yurt dışı ücretleri fazla gelebiliyor çünkü Türkiye'dekine göre farklı.
Ben, bu yayınları, imparator yayınlarını, savaşçı yayınlarını yayınladıktan sonrasında Patreon'a yüklüyorum. Bir Patreon üyeliği de alabilirsiniz. Bu şekilde de olabilir. Evet, insanlar hoş geliyor ve ben de başlıyorum Kral Arthur'a. Kutsal Kâse ve Arayış. Kralın hacca gitmesi ve yaverin rüyada kendi ölümünü görmesi. Kral hacca gitmek istiyordu. Beyaz Orman'da bulunan Saint Augustine'deki kutsal şapeli aramak için yola koyulacağı konusunda kraliçeyle anlaşmıştı. Bu şapel yalnızca bir maceradan geçerek bulunabilirdi. Her ne kadar Kral Arthur bu vazifeyi tek başına üstlenmek istese de kraliçe bunu kabul etmedi. O da kraliçeyi kırmamak için güçlü bir gencin yaveri olarak kendisine katılmasına razı oldu. Gencin adı Şaus'tu ya da Chaus. Güvenli Atores'in oğluydu. Bu gece burada kal, yarın günün ilk ışıklarında atım eğerlenmiş, silahlarım hazırlanmış olsun dedi kral. Siz nasıl isterseniz efendim dedi genç. Kralla birlikte seyahate çıkacağı için sevinçten havalara uçacaktı neredeyse. Gece çökünce tüm şövalyeler salonu terk ettiler. Çavuş ise yerinden ayrılmadı. Kralın kendisini çağırdığı sırada hazır olamayacağını düşünüp uyumamak için ne kıyafetlerini ne de ayakkabılarını çıkardı. Büyük ateşin yanına oturdu. Fakat ne kadar çabalarsa çabalasın uykusu ağır bastı ve garip bir rüyaya daldı. Rüyasında kralın vazifesinden alıkonulduğunu ve kendisini geride bıraktığını gördü. Bu da genç adamın büyük bir korkuya kapılmasına sebep oldu. Rüyasında atı eğerleyip dizginliyor, mahmuzlarını sıkıştırıyor, kılıcını biliyor ve kralın arkasına takılıp kaleden fırlıyordu. Büyük bir alanda at sürerken sık bir ormana girmiş, orada kralın atının izlerini görmüş, toynak izlerini takip ederken açık bir alana varmış. Kralın orada olduğunu düşünmüştü. Sağ tarafta şapeli ve hemen yakınında mezarlığı görmüştü. Mezarlıkta birçok tabut vardı. Kral şapele girmiş gibi görünüyordu. O yüzden genç adam da şapele girmişti. Gel gelelim şapelin ortasındaki tabut altlığının üzerinde ölü halde yatan şövalyeden başka kimseyi görememişti. Bu şövalyenin üstü kaliteli ipek bir örtüyle örtülmüştü. Etrafındaki altın şamdanlarda 4 ince mum yanıyordu. Yaver yanında hiç kimse bulunmayan ve orada yapayalnız bedeni gördüğü için hayrete düşmüştü. Üstelik kral da ortalıkta yoktu. Bu yüzden uzun mumlardan birini alıp şamdanı pelerinin altına saklayarak kralı bulmak için oradan ayrılmıştı. Ormandaki yolculuğu sırasında yaver elinde büyük bir bıçak tutan kaba ve çirkin bir adam tarafından durduruldu. Hey oradaki, Kral Arthur'u gördün mü diye sordu. Hayır ancak seni gördüğüme sevindim çünkü şapelde o ölü olarak yatan şövalyenin onuruna oraya bırakılan altın şamdanlardan birini pelerinin altına saklamışsın. Onu bana ver ki geri götüreyim. Eğer kendi isteğinle vermezsen zorla alacağım. Tanrı aşkına diye haykırdı yaver. Onu asla sana geri vermem. Onu asla sana vermem. Onu götürüp Kral Arthur'a hediye edeceğim. Eğer hemen geri vermezsen bedelini ağır ödeyeceksin diye cevap verdi adam. Yaver bir şey söylemedi. Adamı geçmeyi düşünerek ileri doğru atıldı. Fakat adam elindeki bıçağı ona savurdu ve bıçak tamamen yaverin vücuduna saplandı. Yaver rüyasında bunu görünce bağırdı. Yardım edin, imdat, ölüyorum. Yani çünkü kendi ölümünü görmüş gibi. Kral ve kraliçe bu çığlığı duyar duymaz uykularından uyandılar. Saray nazırı
burada bırakacağım. Saray nazırı, efendim yola çıkmalısınız, vakit geldi dedi. Kral kalkıp kıyafetlerini ve ayakkabılarını giydi. Sonra bir haykırış daha duydular. Bana bir rahip getirin, ölüyorum. Bunu duyan kral büyük bir hızla salona koştu. Kraliçe ve nazır da ellerinde meşaleler ve kandillerle onu takip ettiler. Neyin var diye sordu kral yaverine. Yaver rüyasında gördüklerini anlattı. Ha, bir kabustu demek diye sordu kral. Evet efendim diye cevap verdi yaver. Ancak çok kötü bir rüyaydı çünkü gerçek oldu dedi ve sol kolunu kaldırdı. Efendim buraya bakın. İşte yan tarafıma saplanan bıçak burada. Sonra şamdanı çıkarıp krala gösterdi. Efendim size sunduğum bu şamdanı korumak için ölümüne yaralandım. Kral şamdanı ellerine alıp inceledi. Daha önce hiç bu kadar güzel bir şamdan görmemişti. Onu kraliçenin de görmesini istedi. Yaver yine konuştu. Efendim günah çıkartmayacağım sürece bıçağı vücudumdan çıkarmayın dedi. Kral bir rahip çağırdı. Yaver günahlarını itiraf etti. Kral tüm bunlardan sonra bıçağı Yaver'in vücudundan çıkardı. Yaver çok geçmeden öldü. Genç adamın ölümünün bu kadar tuhaf bir şekilde gerçekleşmesine şahit olan kral yas tuttu ve uygun bir defin töreni hazırlattı. Altın şamdanın ise o sıralarda yeni ifşa edilen Londra St. Paul Kilisesi'ne gönderilmesini buyurdu. Böylece Kral Arthur arayışına tek başına koyulmak zorunda kaldı. Beyaz Orman'ın derinliklerinde bulunan St. Augustine Şapeli'ne ulaşıncaya kadar başından birçok ilginç olay geçti. Oraya varınca atından inip içeri girmek istedi. Ama ne bir kapı ne bir parmaklık bulunuyordu. Dolayısıyla eşiği geçemedi. Gel gelelim dışarıdan bile harikulade sesler duyuluyor, daha önce kimsenin görmediği kadar parlak ışıklar saçılıyordu. Öyle bir manzara vardı ki bakmaya güç bela cüret edebildi. Günahlarından arınabilmek, krallığına huzur ve düzen getirebilmek için daha çok çabalamaya karar verdi. Bu halde güçlenmiş ve rahatlamış bir şekilde yola koyuldu. Başından geçen birçok maceranın ardından saraya döndü. Ah nerede benim ayakkabılar? Evet, ilk kısmı bitirdim. Evet, bir bölüm daha okusam mı acaba diyorum. Evet, bir bölüm daha okuyayım öyle bitireyim. Evet, 2,5 sayfa falanmış. Size biraz daha okuma yapayım en iyisi. Kutsal Kasenin Zühuru. Hamsin arifesinde tüm yuvarlak masa şövalyeleri Camelot'ta toplanmıştı. Onların şerefine büyük bir ziyafet düzenlendi. Tam akşam yemeğine oturduklarında büyük bir gürültü duydular. Ses gök gürlemesini andırıyordu. Sanki çatı üzerlerine çökecekti. Sonra yıldırımın ortasından bir ışık hüzmesi gözüktü. Güneşten 7 kat daha parlaktı ve parlaklığı bu dünyadan gelmiyor gibiydi. Şövalyeler sakinliklerini korudular. Fakat hepsi birbirlerine bakıyordu. Çehreleri ötekinden çok daha parlak gözüküyordu. Dilleri tutulmuş bir halde kala kaldılar çünkü hiçbir şey söyleyemeyeceklermiş gibi hissediyorlardı. O esnada kutsal kase salonda süzülmeye başladı. Üzerinde beyaz tülden bir örtü vardı. Böylece kimse kaseyi tam olarak ne gördü ne de inceleyebildi. Yine de her yeri mis gibi kokular kapladı. Her şövalyenin önünde en sevdiği yemekler belirdi. Bunun ardından kutsal kase aniden gözden kayboldu. Hiç kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Kutsal kase ortadan kaybolunca herkesin dili çözüldü.
Kutsal kase falan okuyoruz. Düzgün oturayım. Kral, şahit olmalarına müsaade edilen mucizeler için şükretti. Kral duasını bitirince Sor Gawain ayağa kalkarak ertesi sabah kutsal kaseyi aramak için yola çıkacağını, onu görmeden de geri dönmeyeceğini and içti. Ancak bir yıl bir gün sonra hala vazifemi tamamlamamışsam geri döneceğim. Çünkü bileceğim ki onu görmek bana nasip değilmiş. Ardından orada bulunan şövalyelerin birçoğu da benzer yeminler etti. Hmm. Kral Arthur bunları duyunca büyük ölçüde mutsuz hissetti. Yazık diye haykırdı Sor Güveyne. Yemininle beni perişan ettin. Zira bu yeminle birlikte dünyanın gördüğü en güzel dostluğu ve en hakiki şövalyeliği eksik bıraktın. Herkes bir kere ayrıldığında bir daha yuvarlak masada buluşamayacağız. Çünkü şövalyelerin birçoğu bu vazife peşinde ölecekler. Büyük keder içindeyim. Her birinizi kendi canımmış gibi seviyorum. Böyle konuştu ve durakladı. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ah Güveyn, ah Güveyn, beni büyük bir hüzne boğdun. Sir Lancelot araya girdi. Rahatlayın efendim çünkü büyük bir onura kavuşacağız. Hatta başka bir yolda öleceğimize bu uğurda öleceksek ölmeliyiz. Kral yine de rahatlamadı. Kraliçe ve saraydaki diğer insanlar da bu şövalyelere besledikleri sevgi sebebiyle dertliydi. Şimdi oradaki kişiler arasında Galahad adında genç bir şövalye vardı. Savaşlardaki ve turnuvalardaki başarıları sayesinde çoktan büyük bir ün elde etmişti. Kraliçe onun Sir Lancelot'la olan benzerliğine şaşıyordu. Bu yüzden ona nereden, hangi ülkeden geldiğini ve hatta Sir Lancelot'un oğlu olup olmadığını sordu. Kral Arthur da bu gence büyük bir onur bahşederek Galahad'ın dinlenmesi için kendi yatağını verdi. Ertesi sabah kral ve kraliçe katedrale gittiler. Kalkanları ve miğferleri hariç tamamen zırhla kaplı şövalyeler de onları takip etti. İbadet bitince kral yoldaşlarından kaçının kaseyi aramak için yola çıkacağını biliyorlardı. Her birini saydı ve 150 kişinin yola koyulacağını öğrendi. Şövalyeler veda ettiler, atlarına atlayıp Camelot sokaklarında ilerlemeye başladılar. Fakir, zengin, herkes gözyaşı döküyordu. Kral ise ağlamaktan konuşamıyordu. Güneş doğunca herkes birbirinden ayrıldı ve her şövalye kendisine en uygun gelen yolu takip etti. Evet, bu bölümde burada bitti. Şöyle bakıyorum. Yani şöyle bir şey, niye kutsal kase gözüküyor ve sonra kayboluyor? Böyle bayağı sihirli bir şey. Yani o zaman nasıl bulacaklar ki? Yani burada bir sihirbazlık gibi bir şey söz konusu. Şöyle çocukluğum dikişlerim. Bir bölüm daha bakayım ama herhalde 1, 2, 3, 4, 5,5. Yakında ben tekrar devam ederim ama bugünlük bu kadar. Kutsal kase arayışlarını size okuyabilirim diye düşünüyorum. Evet. Bugünlük bu kadar. Herhalde bir dahaki yayını ben cuma ya da cumartesi yaparım, hafta sonu gibi. Cuma olabilir ya. Büyük zaten Türkiye'de büyük uzun bir tatil olacak. Evet, bayağı sıcak geldi. Evet, görüşmek üzere diyorum. Aa, stüdyo ışığı yapınca karanlık yapmış. Şimdi fark ettim ya. Böyle bir deneme yaptım da açıkçası. Evet.
O zaman ayakkabımı tekrar giyeyim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Cuma ya da cumartesi, herhalde cuma yaparım diye düşünüyorum ama bakalım, cumartesi de olabilir. Arada belki Instagram'da yayın yaparım. Üyelerime videolar, özellikle imparatorlara gelecek zaten. Birazdan da bir 5 dakika kadar savaşçı üyelerime bir yayın açayım. İstediler, kırmayayım. Görüşmek üzere, hoşça kalın, iyi haftalar herkese. Bu tepkiler neymiş ya? Arada böyle şeyler deniyorum. Ne yapıyor? Zoom yapıyor. Böyle mi bitirsem yayını yani? Bir de böyle bir şeyler yapıyor, biliyor musunuz, Zoom yapınca? Kendim kontrol ediyorum bunu. Çok zevkli ya böyle oynamak aslında. Flu mu? Gerçekten mi, reklam olmasın? Neyse, ben o zaman tekrar uzaklaştırayım. Görüşürüz. Bu aşağı iniyor mu kamera? İniyormuş. Bayağı ilginç. Güzel. Görüşürüz. İyi geceler.